Karada bir geminin ne işi olabilir ki? İlk duyduğunuzda kulağa anlamsız geliyor değil mi? Sonuçta gemi suyun üstünde ilerlemek için yapıldı. Ama bu hikaye size tamamen yabancı gelmiyor olmalı. Birçoğunuz haliyle ne ima ettiğimi çoktan anlamıştır. Mesela konu savaş stratejileri olduğunda kurallar sabit olmuyor elbette. Askeri hamleleri ezberler değil, duruma ve şartlara göre ihtiyaçlar belirliyor. Yani karada gemi gördüğünüzde bu aslında bir ordunun stratejik aklının işareti olabilir. Tıpkı 15. yüzyılda İstanbul'u kuşatan Osmanlı ordusunda olduğu gibi. İstanbul kuşatmasında Osmanlı donanması Haliç'teki zincirli savunmayı aşamayınca gemilerin karadan yürütülmesine karar verildi. O sırada meşe ağaçları teker teker yerlerde sıralanıyordu. Tophane kıyısından Kasımpaşa'ya uzanan yaklaşık 3 kilometrelik rota kütükler ve kızaklarla hazırlandı. Askerler kütüklerin üzerine yağlar sürerek kaygan bir zemin oluşturuyordu. Devasa bir Osmanlı kadırgası kütük ray sistemine oturtulmuştu. Askerler gemiden uzanan kalın halatları omuzlarının üzerinde taşıyarak adım adım ilerliyordu hedefe. Galata sırtları aşıldı. Kütükler öne alınarak gemiler adım adım ilerletildi. Gece operasyonu sessizlik içinde tamamlanmıştı. O dönem için inanılması güç bu strateji Bizans savunmasını tamamen alt üst etti. Bu olayda gemilerin karadan yürütülmesi olarak tarihe geçti. Tam 572 yıl sonra bir gemi yeniden karada göründü. Siz de benim gibi neler olduğunu merak ettiyseniz bu olaya birlikte kapı aralayalım. Bakalım aradığımız tam olarak neredeymiş? Şimdi sizi Türkiye'nin 4500 kilometre uzaklığındaki Türk ve İslam yurdu Doğu Türkistan'ın çöllerine götürüyorum. Burası tarım deryasındaki Taklamakan. Asya'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük kum çölü. Yaklaşık 337.000 kilometre kare büyüklüğünde. %85'i tamamen kum tepeleriyle kaplı. Karakterimizi elimize alıp çölün derinliklerine bırakalım. Uygur Türkleri arasında bu çöl girenlerin çıkamamasıyla ünlü. Ama karakterimizin kaybolduğunu sanmayın çünkü burayı avucunun içi gibi biliyor. Çölde boş boş dolaşıp durmayacağız elbette. İstikametimiz belli. Bakın tüm bu sarımsı çölün ortasında ileride bir siyahlık görünüyor. İşte artık kara göründü diyebiliriz. Biraz daha ilerlediğimizde bizi bir gemi karşılıyor. Kaptanı veya mürettebatı yok. Amerika'nın Arleigh Burke sınıfı destroyer'ına oldukça benzer. Aklıma Çin çölünde böyle bir geminin ne işi olabileceği geliyor. Şimdi daha yukarıdan bir görüntüye bakalım. Çölün uydudan çekilmiş görüntülerini açtığımızda bizi boş bir arazi karşılıyormuş gibi gözüküyor. Yavaş yavaş yakınlaştığımızda dört bir yana dağılmış sarı kumların yüzeyinde göze çarpan siyahımsı bir iz var. Yakınındaki alana daha da yakınlaştığımızda işte karşımızda rayların ortasında bir gemi. Kaçış manevralarını taklit etmek için gemiler raylarda hareket ettiriliyor. Resmi tekrar büyüttüğümüzde etrafta sadece bir tanesi olmadığı açık. Burası aslında devasa bir askeri eğitim sahasını andırıyor. Gemilerin yanı sıra farklı şeyler de var. Hepsine sırasıyla geleceğiz. Osin Türk kaynaklarından yararlanarak bu sahayı derinlemesine inceledik. Öyleyse tam araştırmamıza geçelim. Taklamakan çölünde 2020'den bu yana dikkat çekici dönüşümler yaşanıyor. Çin burada Amerikan donanmasının ve hava kuvvetlerinin en güçlü unsurlarını, savaş jetlerini ve uçak gemilerini birebir ölçekte taklit eden maket yapılar inşa ediyor. Asıl amaç DF-21D ve DF-26 gibi uzun menzilli gemi savar balistik ve diğer füzelerin gerçek savaş senaryolarında işe yarayıp yaramadığını test etmek. Yaklaşık 20.000 kilometrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz. Fakat her noktasında askeri faaliyet yok. Burada depo ve binalardan oluşan büyük bir destek kompleksi mevcut. 2020'deki görüntü işte bu. Bir yıl içinde çok şey değişecek. 2021'de ise gördüğünüz gibi hemen aşağıda maket savaş gemisi kurulmuş. Ray üzerine monte edilmiş. Bu sistem çok ilginç değil mi? Burası resmen bir lojistik üssü. Tesisin çevresinde askeri bir disiplinle park edilmiş onlarca kamyon, çekici ve treyler göze çarpıyor. Atölye ve depoların önüne konuşlanmış bu araç filosu, buranın mühimmat, yakıt ve teknik ekipman akışının yönetildiği kritik bir ileri ikmal üssü olduğunu kanıtlıyor. 6 metre genişliğinde olan bu raylar belli bir mesafe boyunca uzanıyor. Şimdi bakalım bu rayları takip ettiğimizde bizi ne karşılayacak? Git bitmiyor arkadaş. Rayların hemen yanında bir kazı çalışması var sanki. Onu takip etmeye karar verdik.
Çünkü burada her yerden bir şey çıkıyor. Aşağıya doğru iniyoruz ve karşımızda bir uçak gemisi var. Fark ettiyseniz burada sağa doğru akan bir yol beliriyor. O yol üzerinden 2,5 kilometre gidelim. Başka bir hedef uçak gemisi için bir alan oluşturulmuş. Gemilerin prova kısımları hep aynı rotaya bakıyor. Mesela şu Amerika'nın Gerald Ford uçak gemisine neredeyse tıpatıp benzetilmiş. Orijinali gibi yaklaşık 337 metre uzunluğunda. Geminin asıl görüntüsü de işte bu. Adını Amerika'nın 38. başkanından alıyor. 2023'te alanın temeli böyle kurulmuş. Bu uydu görüntüsü de 2023'te çekilmiş. 2 adet daha küçük taşıyıcı hedef ve daha büyük bir gemi hedefinin ana hatları yürülüyor. 2024'te ise son hali bu şekilde, yani iyice doldurulmuş. Güverte üzerinde gerçek gemide olduğu gibi 4 mancınık hattı işaretlenmiş. Ford'un kendine özgü çıkıntıları daha geniş ve köşeli kıç kısmı da hedef silüetinde yer alıyor. Radar reflektör direkleri ve güverte detayları bile birebir taklit edilmiş. Sizi 5 saniyeliğine geminin gerçek görüntüsüyle baş başa bırakalım. Benzer şekilde Arleigh Burke sınıfı destroyerlerin de 2 ayrı taklit maketi yapılmış. 2021 tarihli görüntüde geminin burnunda karakteristik baş topu ve hemen arkasında füzelerin ateşlendiği dikey fırlatma sistemi blokları gerçeğiyle aynı konuma yerleştirilmiş. Yükselen köprü üstü yapısı geminin silüetini tamamlıyor. Ancak kimliği ele veren asıl kanıt gövdenin orta bölümünde. Bacaların yerleşimi ve bu bölümdeki o belirgin asimetrik hatlar bunun sıradan bir gemi değil, kesinlikle bir Arleigh Burke olduğunu kanıtlıyor. Geminin kıç tarafına doğru ilerlediğimizde helikopter pisti ve sağ ölçüm cihazlarını görüyoruz. Dikkatimizi çeken bir diğer unsursa güverteye yerleştirilmiş o dikey direkler. Bunlar yüksek hızlı kameralar, hassas sensörler veya füzeyi kendine çekmek için tasarlanmış radar reflektörleri. Çin bunlarla füze sistemlerinin gerçek zamanlı ve hareketli hedeflere karşı ne kadar hassas olduğunu ölçebiliyor. Bu sayede olası bir çatışmada balistik ya da hipersonik füzelerin böyle dev bir hedefi vurup vuramayacağını test ediyor. Çıplak gözle bakıldığında çöl zeminindeki bu maketler dümdüz bir şeymiş gibi görünebilir. Ancak radyo frekansı spektrumunda buralar ışıl ışıl parlayan bir hedef. Gemide düz bir zemin olsaydı radar sinyalini kaydırıp füzeyi şaşırtabilirdi. Çinli mühendisler de füze hedefi net görebilsin diye radar sinyalini geldiği yere geri gönderen özel köşeli yansıtıcılar yerleştirmiş. İşte bu reflektörler radar enerjisini geldiği kaynağa, yani füzeye geri yansıtmak için orada. Amaçsa gelen bir füzeye bu çöl maketini 100.000 ton çelik bir savaş gemisi gibi göstermek. Sadece gemiler yok aslında bu sahada. Bölgeye liman ve rıhtım simülasyonları da kurulmuş. Ancak çöl şartlarından dolayı kum fırtınalarından bu yapılar artık yok olmuş. Uydu görüntülerinden dahi detaylı bilgi almak zor olsa da uzmanlar bu simülasyonların Guam'daki Amerikan üssüne ve Tayvan'daki Suoa askeri limanına benzetmek için tasarlanmış olabileceğini söylüyor. Karadaki gemilerden gözlerimizi çölde başka bir noktaya çevirdiğimizde yine enteresan bir bölgeyle karşılaşıyoruz. Birbirine 165 metre mesafede duran 2 devasa bina kompleksi ve aralarında kare şeklinde gizemli bir yapı var. Sağda yaklaşık 1045 metrekarelik bir alana oturan 8 ila 10 katlı devasa binaya yakından baktığımızda ciddi derecede hasarlı olduğunu görüyoruz. Özellikle üst katlardaki dış cephede yoğun yanık ve kararma izleri yapının yüksek ısıya veya şiddetli bir patlamaya maruz kaldığını haykırıyor bize. Çatı ve orta katlardaki kısmi çökmelerse binanın tek bir sefer değil defalarca vurulduğunun ve çevredeki dağınık enkazla birlikte buranın aktif bir kinetik test sahası olduğunun kanıtı niteliğinde. Hemen solda çapraz yerleşimiyle dikkatleri çeken 3 bloktan oluşan ikinci bir kompleks var. Orta bloğu ilk binayla aynı büyüklükte olan bu yapının çatısına baktığınızda geniş çaplı bir krateri siz de fark etmişsinizdir. Doğrudan bir füze veya roketin binanın tepesinden girip oluşturduğu dikey bir imha izi bu. Cephedeki yanıklar ve çevredeki hafif oyuntular patlama neticesinde içeriden dışarıya doğru gerçekleşen o yıkıcı basıncı gösteriyor. Burada da birbirine 50 metre mesafede yükselen yaklaşık 20 metrelik 2 kafes kule ve bunların hemen altında yarım daire biçiminde kazılmış korunaklı alanları fark etmişsinizdir.
İkisi de ilk bakışta toprağa kazılmış birer siperi andırıyor. İç kısımlarının oyuk olması ve etrafını çevreleyen toprak yığınları buranın koruma amaçlı hazırlanmış bir mevzi olduğunu açıkça gösteriyor. Dikkatimizi çeken detay şu: bu yuvaların ağzı doğrudan kulelere bakıyor. Yani net bir atış ve test hattı. Buraya giren zırhlı silahlı araçlar ya kulelere hedef alıyor ya da kulelerdeki sensörler tarafından sınanıyor. Gözlerimizi bir tepeciğin üzerine oturtulmuş iki yanından kanat misali çıkıntılar uzanan o dikdörtgen yapıya çeviriyoruz. Etrafı yarım daire biçimindeki toprak setlerle çevrili bu hedef adeta sanki izleyicisi olan bir tiyatro sahnesini andırıyor. Çatısındaki o derin ve kapkara krater etrafa saçılan enkazla birleşince gökyüzünden gelen yüksek enerjili bir füzenin tam isabet ettiğini gösteriyor. Çevresindeki yanık izleri ve çukurlar atış açılarının ölçüldüğü, kontrollü patlamalarla ve ateşle sınanmış bir simülasyon hedefi olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor. Test sahalarından ve yıkım kulelerinden uzaklaşalım. Yine çölün ortasında 100 dönümü aşan etrafı devasa toprak setlerle çevrilmiş modern bir kaleyle karşılaşıyoruz. Tek bir noktadan giriş yapılan bu izole nizam içerideki operasyonu dış dünyadan tamamen koparıyor. Surların ardındaki manzara ise tam bir askeri disiplin eseri. Kırmızı çatılı yapılar operasyonun yönetildiği komuta merkezi iken beyaz modüler bloklar personelin çöldeki evi olarak işlev görüyor. Köşedeki uzun hangar test araçlarının bakıma alındığı bir atölye, üst kısımdaki paralel hatlarsa askeri teçhizatın nizami dizilimi için hazırlanmış. Bu tesis basit bir kamp alanı değil, radar ve telemetri ağını yöneten, füze izleme zincirini ayakta tutan stratejik bir ileri karakol. Bu alanda dairesel bir düzenle yerleştirilmiş 5 yapı hemen göze çarpıyor. 2024'te ikisi beyaz çatılı, üçü ise açık çelik iskeletten oluşuyor. Çelik ızgaraların üzerindeki belirgin yanık izleri yine silah testlerinde kullanıldığını söylüyor. Beyaz yapılarsa muhtemelen bu testlerden elde edilen hassas verilerin anlık olarak işlendiği komuta merkezleri veya sensör barınakları. Sahanın en stratejik unsuruysa T uçlu uzun beton pist ve üzerinde bekleyen sivil görünümlü uçaklar. Bu uçaklar sıradan bir nakliye görevi için değil, telemetre takibi, hedef çekme veya elektronik istihbarat toplamak için modifiye edilmiş kamufle platformlar olarak orada. Pist ve hedef sahasının bu iç içe yapısı, buranın uçuş entegrasyonlu testlerin yapıldığı, radar kesit ölçümlerinden mühimmat etkilerine kadar her şeyin havadan ve karadan kayıt altına alındığı bir deney sahası olduğunu gösteriyor. Alanı taradığımızda pistin kenarında yaklaşık 20 uçağın yattığını görüyoruz. Bu maketler rastgele seçilmemiş. Amerikan hava gücünün en kritik varlıklarının birebir kopyaları bunlar. F-35'ler ve F-22'lerin maketleri dizilmiş yan yana. Hemen aşağı bölgede de tüneller görüyoruz. Değindiğimiz kafes kulelerin yakınlarında yine F-35 ve F-16 gibi savaş uçakları var. Amaç bu uçaklarla havada it dalaşına girmek değil. Onları Okinawa veya Guam'daki üslerde yakalamak ve daha havalanmadan savaşı bitirmek. Buradaysa garip şekiller var. Zemine eşit aralıklarla işlenmiş nizami kareler ve yıldız formundaki o garip dizilimler. Bu şekiller basit bir atış talimi için değil, daha çok algılama ve ölçüm senaryosu için oradalar. Bu duruma dair elimizde farklı senaryolar mevcut. Kare formundaki bu yüzlerce nokta, koordineli bir saldırı için programlanmış İHA sürülerinin eş zamanlı havalandığı kalkış rampaları olabilir. Yıldız şeklindeki dizilimse bu ölümcül sürünün havada alacağı açısal formasyonların bir provası gibi duruyor. Ancak bu düzenlilik çok daha derin ve sessiz bir teknolojiye, elektromanyetik ölçüm altyapısına işaret ediyor. Bu kareler, radara yakalanmayan hayalet uçakların görünmezlik testlerinin yapıldığı pasif yansıtıcılar olabilir. Yıldız dizilimi ise uzaydaki casus uyduların lenslerini netleştirmek için kullandığı birer optik kalibrasyon ızgarası olabilir. Pekin, Taklamakan çölünün ortasında bu devasa hedefleri inşa ederken gizlemeye çalışmıyor. Aksine bizi izleyin diyor. Amerika'nın en güçlü sembolleri olan silahların birebir kopyalarını inşa edip dünyaya sergileyerek Washington'a ve bölge başkentlerine şöyle bir mesaj veriyor. Çin sadece yetenekler geliştirmiyor, donanmanızın ve hava kuvvetlerinizin en değerli varlıklarını nasıl yok edeceğini de santim santim çalışıyor. Okyanusta enkaz çıkarmak zor, gemi batırmaksa pahalı. Pekin izole bölgede çölde yaptığı tatbikatla erişim ve alan engelleme taktiklerini kullanıyor. Yani kimsenin giremeyeceği ve yaklaşamayacağı bir alanda yapıyor tüm bunları.
Tüm bu bahsettiğimiz sahaların asıl amacı araştırma geliştirme çalışmalarıyla test ve değerlendirme faaliyetlerini desteklemek. Yani bu çöl alanı Çin'in gelecekte Amerika'ya karşı deniz ve hava savaşlarında nasıl üstünlük sağlayabileceğini prova ettiği devasa bir laboratuvar işlevi görüyor. Ürettiği bu gemi ve uçak hedefleri yıllar önce kullanılan maketlerden çok daha ileri bir seviyede. Bu hedefler sayesinde Çin daha güvenilir çıktılar elde edebilir. Aynı zamanda eğitim tatbikatlarına da gerçekçilik katıyor. Maketlere yapılan saldırılarla sanki gerçek bir muharebe ortamındaymış gibi senaryolar oluşturuyor. Pekin'in Amerikalılara verdiği mesaj tam olarak şu: uçak gemisi ve uçaklarınızın yenilmez olduğunu inanmayın. Artık bölgedeki Amerikan deniz üsleri bile Çin'in DF-26 ve diğer orta menzilli balistik füzelerinin menzili içinde. Karada bir geminin ne işi olabilir ki? İlk duyduğunuzda kulağa anlamsız geliyor değil mi? Sonuçta gemi suyun üstünde ilerlemek için yapıldı. Ama bu hikaye size tamamen